Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ben size bir ay öncesinde bir video hazırlamıştım. 2023 yılında ÖTV muafiyetiyle neler alabileceğimizi, hangi araçları alabileceğimizi içeren bir videoydu. Şimdi arkadaşlar aradan biraz zaman geçti ve öngörümüzün dışında bazı fiyat artışları, aslında öngörümüzün dışında değil de şu şekilde oldu. Bizim Ocak ayında beklediğimiz matrah düzenlemesi biraz erken oldu ve fiyatlardaki yukarı yönlü artış hızlandı. Bu nedenle bu videonun ikincisini yapmak, fiyatları, araçları güncellemek istedim. 2023 yılında ÖTV muafiyeti 1004 lira olursa hangi araçları alabileceğimizi içeren bir video, ikinci bir video ile sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olur. Umarım beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar videomuza geçiyorum ve incelememdeki araçları sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar ilk aracımız yine bir önceki videodaki gibi Audi ile başlıyoruz. Audi'nin A3 Sportback versiyonu arkadaşlar. Bu araç tabii ki geçen videoya göre zamlandı ama hala 1004 liranın altında. O yüzden listeye almak istedim. Umarım da Ocak ayındaki zamlarla bu limitten çıkmaz. 913 bin lira liste fiyatı olan Audi A3 engelli indirimiyle 507 bin liraya inşallah alınabilecek diyoruz. Şimdi bir diğer aracımıza bakalım. Citroen markasının C3 Aircross'unu inceliyoruz. Aircross 748 bin lira, 750 bin lira gibi bir fiyat bandına sahip. Tabii ki üst versiyonları vardır. Ama bu aracın da engelli indirimli fiyatı 415 bin lira gibi olacak diyelim. Arkadaşlar şimdi bu Aralık ayında hazırladığımız video sizlere fikir vermesi açısından hazırladığım bir video. Tabii ki Ocak ayında zamlar gelecek. Tabii ki fiyat farklılıkları olacak. Bu listedeki bazı araçlar muafiyet sınırından çıkacaktır. Ama ben sizlere bilgi olsun ve kafanızda fikir oluşsun, nasıl bir yön izleyeceğimizi bilelim diye böyle bir video yapıyorum. Bunu zaten anlarsınız. Şimdi devam ediyorum listemize. Bir diğer aracımız Citroen C4. C4 888 bin liralık bir fiyata sahip. Bu aracın engelli indirimiyle fiyatı 493 bin lira civarında olacaktır. Şimdi Dacia markasının Duster'ına göz atalım. Dacia Duster 691 bin liralık bir fiyata sahip arkadaşlar. Bu aracın da engelli indirimli fiyatı 383 bin liraya denk geliyor. Şimdi yine fiyat modellerinden Egea Cross'a bir bakalım. Egea Cross'un arkadaşlar 750 bin ile 416 bin lira arasında bir fiyat skalası var. Bu aracın da en fullünü hesaplarsak arkadaşlar, yani 750 bin liralık araç 416 bin liraya engelli indirimiyle alınabiliyor olacak. Şimdi bir başka marka olan Ford grubuna geçelim. Ford Focus 940 bin liraya bayilerde satılıyor arkadaşlar. Bu aracın fiyatı eğer mümkün olur ve limitten çıkmazsa 522 bin liraya şu anki liste fiyatıyla geliyor. Bir diğer Ford modeline bakalım şimdi. Ford Puma arkadaşlar. Ford Puma 898 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. Bu aracın da engelli indirimli fiyatı 498 bin liraya gelecek. Bir diğer Ford modeli Ford Fiesta. Ford Fiesta 774 bin liralık bir fiyata sahip. Bu aracın da fiyatı 430 bin lira civarında olacak arkadaşlar. Şimdi Ford EcoSport'a bakalım. Ford EcoSport yine 750 bin lira, 742 bin lira civarında bir fiyat etiketine sahip. Bu aracın da fiyatı 412 bin liraya gelecek arkadaşlar. Şimdi çok sorulan bir markaya, modele geçelim. Honda Civic arkadaşlar. Honda Civic de tabii ki fiyatı artan modeller arasında. Zaten rağbetin olduğu her ürünün fiyatı artar arkadaşlar. Bu aracın da Honda Civic'in de fiyatı
835 bin lira ile 992 bin lira sınırında arkadaşlar. En üst modeli henüz geçmiş değil. ÖTV muafiyetindeki öngördüğümüz rakamı. Ama bu aracın da arkadaşlar tabii ki siz bu rakamlara 20 bin 30 bin kafanızda koyun. Çünkü yeni zamlar gelecektir. O değerlendirmeyi siz yaparsınız. Bu aracın da arkadaşlar 835 bin liralık versiyonu şu anki indirimle 463 bin liraya engellilere geliyor arkadaşlar. Yine bir Honda modelini inceliyoruz. Honda Jazz 856 bin liralık liste fiyatına sahip olan Honda Jazz 475 bin liraya engellilerin alışına sunulacak. Bir diğer ve çok alınan yine model Honda City. Honda City 563 bin liralık fiyat etiketine sahip. Bu arabanın fiyatı 331 bin liraya engellilere geliyor arkadaşlar. Şimdi bir başka model olan Hyundai'ye geçelim. Hyundai Elantra 719 bin liralık bir fiyata sahip. İndirimle 399 bin lira gibi bir rakama geliyor Elantra. Evet, şimdi Hyundai'nin bir başka modeli ve en çok sorulan, herkesin beklediği modellerden biri Hyundai Tucson arkadaşlar. Hyundai Tucson'un başlangıç paketinin fiyatı 880 bin lira. Bu aracın tabii ki üst versiyonlarının fiyatı çok yüksek rakamlara çıkıyor. Onları hiç söyleyemiyorum bile. İnşallah limit dahilinde olur da bu 880 bin lira olan modeli alabiliriz. Kaç paraya alırız? 488 bin liraya alabiliriz diyelim. Bir diğer Hyundai modeline geçelim. Hyundai Kona. Hyundai Kona 669 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. 371 bin liraya engellilerin alışına sunulacak diye umut ediyorum. Bir diğer aracımız yine Hyundai markasının Veon modeli. Bu aracın da fiyatı 537 bin lira ve engelli indirimiyle 315 bin liraya geliyor arkadaşlar. Listemize devam ediyorum. Listemize Kia markasının modelleriyle devam ediyoruz. Kia Stonic arkadaşlar 677 bin liralık bir fiyat etiketine sahip ve engelli indirimiyle 376 bin liraya geliyor. Bir diğer Kia modeli olan Kia Cerato 790 bin liralık fiyata sahip arkadaşlar. Bu aracın da fiyatı 438 bin liraya geliyor. Şimdi Kia'nın yine bir başka modeli olan X-Ceed hakkında konuşalım. X-Ceed arkadaşlar 850 bin liralık bir fiyata sahip. Bu aracın da engelli indirimiyle fiyatı 472 bin liraya geliyor. Evet, şimdi bir başka yine çok sorulan diyebilirim buna da arkadaşlar Nissan markasına geçiyoruz. Nissan'ın zaten çok modeli yok sorulan. Qashqai ve Juke var arkadaşlar. Nissan Qashqai'nin en düşük versiyonunun fiyatı şu anda 926 bin lira. İnşallah 1004 lirayı geçmez arkadaşlar. Bu aracın engelli indirimli fiyatı 514'e geliyor şu an itibariyle. Nissan Qashqai'nin kardeşi olan Nissan Juke'a da bir göz atalım. Nissan Juke'un arkadaşlar 670 bin lira ile 930 bin lira bir fiyat skalası var. Bu aracın da fiyatı en düşük versiyonunun 372 bin liraya geliyor. Şimdi bir diğer yine tutulan modellerden Opel markasının modellerine göz atalım. Opel Grandland arkadaşlar biliyorsunuz yine C-SUV segmentinde 962 bin lira arkadaşlar. Bu da çok yaklaşmış sınıra. İnşallah çıkmaz. 534 bin liraya engellilerin erişimine sunulacak diye umuyoruz. Bir diğer Opel modeli olan Crossland'e bakalım. Opel Crossland 630 bin lira ile 802 bin lira arasında fiyata sahip arkadaşlar. Bu aracın da en düşük versiyonu 350 bin liraya alınabiliyor olacak. Bir diğer Opel modeli olan Astra'ya bakıyoruz. Opel Astra 820 bin lira ile 970 bin lira arasında fiyatı değişmekte. Bu aracın da engelli indirimiyle
fiyatı arkadaşlar 455 bin liraya geliyor. Bir diğer Opel modeli Mokka'ya bakıyoruz şu anda. Opel Mokka 870 bin lira ile 965 lira arasında fiyatlanıyor. Ve engellilere en düşük 483 bin liraya alışına sunulacak diye umut ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bir diğer marka olan Peugeot'a geçelim. Peugeot 2008. Bunu da çok soruyorsunuz. Peugeot 2008 arkadaşlar 716 bin lira bir başlangıç fiyatına sahip. Bu aracın da engelli indirimiyle 397 bin lira gibi bir fiyatı olacak. Bir diğer yeni modellerden arkadaşlar Peugeot 308 var. Yani 3008 değil maalesef. 3008 demek isterdim ama 308. 308 arkadaşlar 810 bin liralık bir fiyat etiketine sahip ve bu aracın engelli indirimiyle fiyatı 450 bin liraya geliyor. Şimdi arkadaşlar yine çok tercih edilen modellerden, bütün araçlara çok tercih edilen, çok sorulan diyorum. O kadar soru alıyorum, o kadar DM alıyorum ki o yüzden arkadaşlar hep böyle söylüyorum, kusura bakmayın. Renault modellerine bakacağız şimdi. Renault Megane 848 bin liralık en dolu versiyonu sanırım, çünkü bayağı bir fiyata sahip. Bu aracın da arkadaşlar engelli indirimiyle 471 bin liraya geliyor fiyatı. Şimdi bir diğer Renault modeli olan Renault Kadjar'a göz atalım. Renault Kadjar arkadaşlar 929 bin liralık bir fiyata sahip. Gerçekten yüksek. Bu da çıkabilir sınırdan zamlarla birlikte. Bunun da fiyatı 546 bin liraya engellilere geliyor. Renault Captur'e bakalım arkadaşlar. Renault Captur'de fiyat 871 bin lira. Evet. Bir diğer aracımız, geçelim. Renault Captur'un arkadaşlar engelli indirimli fiyatı 483 bin lira. Onu söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Bir diğer marka olan Seat markasına geçiyorum şimdi. Seat Ateca arkadaşlar 970 bin liralık bir fiyata sahip. Seat'ın fiyatı gerçekten yükselmiş. Çok sınırda. Umarım daha da artmaz. Bu araçta 538 bin liraya geliyor. Bir diğer aracımız Seat Ateca'nın kardeşi olan Arona. Arona 665 bin liralık fiyata sahip arkadaşlar. Bu aracın da engelli indirimiyle fiyatı 369 bin liraya geliyor. Şimdi bir diğer Seat modeli olan Leon'a bakıyoruz. Seat Leon arkadaşlar 760 bin liralık bir fiyata sahip. Bu aracın da engelli indirimiyle 422 bin liraya geldiğini sizlere söyleyebilirim. Şimdi bir diğer marka Skoda markasına bakıyoruz. Skoda Kamiq 735 bin ile 864 bin liralık bir fiyat endeksine sahip. Bu aracın da en düşük versiyonu 408 bin liraya alınabiliyor arkadaşlar. Engelli indirimiyle inşallah alınabiliyor olacak. Devam ediyorum. Skoda Octavia. Skoda Octavia'nın arkadaşlar 819 bin lira gibi bir başlangıç rakamı var ve engelli indirimiyle 455 bin liraya geliyor. Skoda Scala var arkadaşlar bir de. Bu da engellilerin aslında tercih etmesi gereken modellerden. Çünkü Station gibi arka bagajı bayağı geniş bir araç. 659 bin lira ile 819 bin lira arasında fiyatlanıyor Scala. Scala'nın arkadaşlar engelli indirimli fiyatı 366 bin liradan başlıyor. Şimdi bir diğer model olan Suzuki'lere geçiyor. Suzuki Vitara arkadaşlar 789 bin lira ile 974 bin lira arasında fiyatlanıyor. Bu aracın da en düşük versiyonu engellilere 438 bin liraya geliyor. Suzuki'nin bir diğer modeli olan S-Cross var bir de. Bir de ona bakalım. Suzuki S-Cross 869 bin lira fiyatı ile engelli indirimli 482 bin liraya geliyor. Şimdi arkadaşlar yine favori ürünlerden Toyota markasına geçiyoruz. Toyota biliyorsunuz arkadaşlar yeni bir model çıkarttı. Toyota Corolla'nın Cross versiyonu. Sınırlı sayıda geldi sanırım Türkiye'ye ama
Çok güzel bir araç ve hibrit versiyonları var. İşte birçok versiyonu var. Bu aracın da başlangıç rakamı 868 bin lirayken engelli indirimiyle 482 bin liraya geliyor. Bu aracı da çok soruyordunuz. Sizlerle bunu yeni ekledim araca, listemize arkadaşlar. Bir diğer aracımız Toyota Corolla. Toyota Corolla'nın 607 bin lira ile 847 bin lira arasında bir fiyatlandırması var. Bu aracın arkadaşlar en düşük versiyonu 337 bin liraya sahip olunabiliyor. Bir diğer hibrit modellerden Toyota CHR var. Toyota CHR arkadaşlar 853 bin liradan başlıyor fiyatı ve engelli indirimiyle 456 bin liraya geliyor. Şimdi Volkswagen markasına geçiyoruz ve son markamız Volkswagen'de biliyorsunuz arkadaşlar BSUV'ler, crossover'lar şu anda revaçta ve ne yazık ki listemizden ve Volkswagen'in fiyat listesinden Passat kalkmış durumda. Passat artık sedan olarak ülkemizde satışta değil arkadaşlar. Bunun da haberini veriyorum. Bir devrin sonuna geldik. Neyse bakalım araçlarımıza. Volkswagen Taygo arkadaşlar listemizde. Volkswagen Taygo 689 bin liralık bir fiyata sahip, engelli indirimiyle 382 bin liraya geliyor. Şimdi bir başka Volkswagen crossover modeli T-Cross. T-Cross'ta 809 bin liralık bir fiyata sahip ve engelli indirimiyle arkadaşlar 353 bin liraya geliyor sanırım. Pardon. 636 bin lira ile 809 bin lira arasında fiyatlanıyor. En düşüğü 353 bin liraya geliyor. Bir diğer Volkswagen modeli T-Roc. T-Roc da yenilendi biliyorsunuz. T-Roc'da başlangıç fiyatı 862 bin lira ve bu araçta engellere 478 bin liraya geliyor. Volkswagen markasının son aracı ve videomuzun da son aracı olarak Golf'u inceliyoruz. Golf arkadaşlar 641 bin TL ile 1002 lira arasında fiyatlanıyor. En sınırdaki en full aracımız. Yani en full Golf'ün en full versiyonu şu anda en kritik araç, belki çıkması an meselesidir. Belki videoyu yayınladığımda çıkmış bile olabilir. 1004 liranın üzerine. Arkadaşlar bu aracın da fiyatı engelli indirimiyle 356 bin liraya geliyor. En boşunun 641 bin liralık olan versiyonun tabii ki. Şimdi arkadaşlar araçlarımız bu şekilde incelediğimiz araçlar videomuzda. Şimdi videonun bu kısmında, son kısmında sizlerle bir de bir konuyu konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ÖTV muafiyetiyle ilgili videolar yapıyorum. Sizlere içerikler üretiyorum ve limitin kaldırmasıyla alakalı biliyorsunuz etkinlikler yapıyoruz, düzenliyoruz. Geçen videomda bununla alakalı sizden bir talepte bulunmuştum. Videomuzu izleyin, işte Twitter açın, etkinlik yapalım vesaire gibi. Ama arkadaşlar bu araç listesi videolarımız 120 bin izlenme seviyelerine ulaşırken bu istediğimiz talepte bulunduğumuz video ne yazık ki 4000-5000 izlendi ve bu noktada bir birliğin sağlanmasından, yani sağlayamamızdan ötürü bu etkinliklerimizi rafa kaldırma durumunda kaldım arkadaşlar. Çünkü herkes araçlara odaklanmış durumda. Limitin kalkmasıyla alakalı bir şey yok. Kimsede bir talep yok, bir istek yok. Bu nedenle bu etkinlik planlarımızı rafa kaldırdığımı sizlere bildirmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı, videoları beğeniyorsanız da lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın diyorum. Tekrar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.